Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bu ekose örgü çalışmasını yapacağız. Bu sene çok moda bu ekose örgüler. Bunlardan şallar, battaniyeler, hırkalar, hatta üstünü düşük kollu bir yelek tarzı bir şey de yapabilirsiniz. İpin kendi özelliğinden dolayı böyle pitikare şeklinde çıkıyor. Şöyle modelimiz bu şekilde. Şimdi önce ipimizi bir anlatayım. İpimizde şu ekose yazısının olması gerekiyor. Diğer akıllı iplerde bu örgüyü tam oturtamıyorsunuz. Tam değil, hatta hiç oturmuyor. Bugün 3 renkli bir çalışma yapacağız. İpimiz 3 renkli. Siyah, gri ve kırmızıdan oluşuyor. Tığımda 5 numaralı tığ kullanıyorum. Bakın şurada 5 numara. Battaniye ve atkılarda bu yumuşak bir örgü oldu. Fakat siz çanta falan yapmak istiyorsanız tabii 4 numarayla yapabilirsiniz. Şimdi vereceğim sayılar değişecektir. İpimiz şöyle 3 renk, kırmızı var, siyah var ve grimiz var. Önce ipimizde 3 renkli ipte en uzunu olan ipimizi tespit ediyoruz. Kırmızı, gri daha kısa, siyah ondan biraz daha uzun. En uzun rengimiz kırmızı olduğu için onun yanındaki renk başlama rengimiz siyah. Şimdi siyahtan siyah, bordo ve gri. Şuradaki siyaha kadar bir tur. Bu bir tur atkı yapmak için yeterlidir. Battaniye yapacaksanız mesela devam ediyorsunuz. Siyah, bordo, gri ve siyah. Bu 2 tur. 4 tur, 5 turlarda battaniye ebatı yeterli oluyor. Ben mesela bu yaptığımda 4 tur yaptım. 5. siyahta döndüm. Şimdi ipimizi alıyoruz. Şu başında ne renk olursa olsun hiç önemli değil. Şuradaki siyahımızı buluyoruz ve zincir çekmeye başlıyoruz. Zincirimizi çekerken de çok böyle gevşek veya çok sıkı olmayan bir zincir. Dönüp içine rahatlıkla batabilecek şekilde zincirimizi çekiyoruz. Siyahımı çektim. Bordoya geldim. Ve griye geldim. Grimi de çekiyorum. Ta ki tığımda siyah rengi, siyahla başladığımız için siyah rengi görene kadar, evet, siyah rengi görene kadar zincirimi çektim. Bakın burası bir tur. Siz yapacağınız örgünün ebatına göre bunları 2 tur, 3 tur, 4 tur devam edebilirsiniz. Şimdi siyah rengimi gördüm. Geri dönüyorum. Sayıyorum. 1, 2, 3. 4. zincirime sık iğnemi yaptım. Aynı zamanda bu yaptığımız sık iğneleri de sayacağız. Hep bir tane atlayıp yanındakine, bir tane atlayıp yanındakine. Bir siyah. Bir tane atlıyorum. İkincimi yaptım. Bir zincir. Bir tane atlıyorum. Üçüncü sık iğnem. Bir zincir. 4. Bir tane atlıyorum. 5. Alttan bir tane atlıyorum. 6. 6 tane siyahtan sık iğne yaptım. Bakın bordo ipe geçtim. Şimdi onu da sayacağız. Yine bir tane atlayıp yanındakine 1,
2, 3, 4. Zincirlerin şu üsttekine değil alttakine batarak yapıyoruz. 5, 6, arada atlamaları da unutmuyoruz. 7, 8, 9 ve 10. Gri ipime geçtim. 6 tane siyah, 10 tane de kırmızı yaptım. Şimdi griden 1, 2, 3, 4. Siyah ipime geçtim. Şimdi 6 siyah, 10 tane kırmızı, 4 tane de griden sık iğnem oluştu. Şimdi geri döneceğiz. Geri dönerken şu son yaptığımız 4. griyi söküp 4.'yü şu araya yapacağız. Bir tane söktüm. Bir zincir vardı. 2 zincir. 4. grimi buraya yaptım. Siyahıma geçtim. Şimdi siyahımızda 6 tane siyah vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kırmızı rengime geçtim. 10 tane de kırmızı da vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın 10. yarım kalacak. Onun için söküyorum. Biraz elimi sıkacağım şurada örgümü. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10'uncumu da yaptım. Gri ipe geçtim. Şimdi şu kenara batıyorum. 2 zincir çektim. Geri dönüyorum. Bakın burada 2, 4, 6 tane siyahımız var. Şimdi şuradaki siyahın üstüne grimizi yapıyoruz ve siyah ipe geçiyoruz. Geçmemiz gerekiyor, geçemedik. Onun için tekrar söküyorum. Bakın burada elimi gevşeteceğim. Bir tane gri yaptım. İkinci grimi yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar buraya battım. İpimi çekiyorum ve siyah ipe geçtim. Şimdi yine 6 tane siyah dolgu yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 kırmızı ipe geçtim. Bakın 6.'yı yaptığımız zaman bir alt sıra değil, onun bir altındakiyle çaprazlama gelmiş olması gerekiyor. Yani hep birer tane bu tarafa doğru kayacak. Şimdi kırmızıdan 10 tane. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve bu da 10. Gri renge geçtim. Bakın şu bir alt sıradaki bordoyla tam üstünde bitmeyecek. Yani şurada bitmeyecek. Onun bir yanında bitecek. Alttaki renk neyse onun yanındaki sık iğne boşlukta bitecek. Tekrar griye geçtim. İki zincir çekiyorum, dönüyorum. Burada yapmamız gereken şu altta, bakın bir altta 2, 4, 6 tane siyahımız var. Siyahımız şurada bitmesi gerekiyor. Yani hep birer tane kaydırarak yapacağız. Demek ki şunun üstüne gri getireceğiz. Yani şurada kenarda dolgularımızın sayıları değişebiliyor. İlla griden 4 tane veya bazen kırmızı gelecek 10 tane olması gerekmiyor. Şunun üstüne bir tane gri yapıp siyaha geçiyorum. Bir, 2, 3, 4, 5. Bakın 6. siyahımı yaptım ve kırmızıya geçtim. Mantığımız hep bu şekilde yürüyor. Alt sıra değil, onun bir altındaki renkle çapraz olarak gitmesi gerekiyor. Şimdi kırmızıdan tekrar 10 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın 9. rengim alttakinin son rengiyle eşit geldi. Yani 10.'yu da bir sonraki deliğe yapacağım. Şöyle. 9. Bakın 10. da rengim tam oluşmadı. Biraz elimi sıkacağım. Bu örgüde bazen sıkı çekeceğiz ilmeklerimizi, bazen gevşek. Ama sayılarımız hep aynı olacak. Dokuz. Bu da 10.'umuz ve griye geçtim. Şimdi gri kenarda bir tane denk geldi. 2 zincir çekiyorum. Bakın. 2, 4, 6 tane siyahım burada. Yani siyahımı şöyle kaydıracağım. Şuraya siyah gelmek zorunda. Onun için kenardaki grimi biraz gevşek yapıyorum ki bakın şunun üstüne tekrar yapınca gri geldi. Siyaha geçmiş olmam gerekiyordu. Tekrar söküyorum. Biraz daha gevşek yapacağım. Şu 10. 2 tane. Bazen sıkı bazen gevşek ama bunu şey yapmayın. Örgüye devam ettikçe o kendini kapatıyor. Evet, siyah geçtim. Şimdi başlıyorum. Siyahımdan 6 tane yapacağım. İki, 3, 4, 5. Bakın 5. bir alt sıradakinin üstüne denk geldi. 6.'mı da yapıyorum. Çaprazlamış olup kırmızıya geçiyorum.
Yine 10 tane. 1 3 4 5 6 7 8 9 10. Kenardaki dolgumu yaptım. 2 zincir çektim. Bakın yine 2 4 6 tane siyahımız var. Hep şu kenarlarda şaşırıyorsanız daha sonraki rengin ne olduğuna bakın. Yani burada 6 tane siyahımız var. 6. siyahımız şuraya gelecek. Demek ki şuraya kadar, şu ilk alttaki siyahın üstüne kadar gri yapacağız. 1 yapmıştık, 2 yaptık, 3 yaptım, 4. grimi yaptım ve siyaha geçtim. 1 2 3 4 5. Bakın 6.'yı yapacağım. Şöyle çaprazlanmış olacak. 6. Kırmızı ipime geçtim. Örnek bir kere oturunca aslında sayarak da yapıldığı için hiç şaşmadan gidiyor. Sadece bazen ilmeğimizi gevşeteceğiz, bazen de sıkacağız. Evet, gri ipime geçtim. 1 2 tane zincir çekiyorum. Yine bakın 6 tane siyahımız burada. Siyahın ilkine kadar 2 3 biraz sıkacağım grimi. Evet. İlk siyahın üstüne gri geldi. Şimdi 6 tane siyahımı yapacağım. 1 2 3 4 5 ve 6 tane siyah yaptım. Kırmızı ipe geçtim. Bu sayıları hiç değiştirmeden yaparsanız hiç örnek bozulmadan gidiyor. 2 4 5 6 7 8 9 ve 10'uncumuz kenara geldi. 2 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Bakın şu siyahın üstüne gri gelmesi gerekiyor. İlk siyahın üstüne gri gelecek ve geldi. Şimdi 6 tane yine siyah. Hatta siyahım yarım oldu. Şunu biraz gevşelteyim. Evet. Şimdi bir siyah, 2 3 4 5 6. Kırmızı renge geçtim. Yine 10 tane kırmızımızı yapıyoruz. 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9 ve 10. Gri renge geçtim. Bir zincir çektim. Bir tane daha çekiyorum. Dönüyorum. 1. Bu dönüşlerde önemli olan şu bir alt sıradaki rengimiz neyse oraya kadar gelmesi gerekiyor. Yaptığımız sık iğnenin. Bakın gri geldi ve siyaha geçtim. Tam onun üstündeki sık iğnemi yaptıktan sonra siyaha geçtim. Şimdi 6 tane siyah. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 kırmızıya geçtim. Bakın. Hep böyle yan yan birer sıra kayıyor. Yani şunun üstünde bitmeyecek örgümüz. Ya şöyle bitmeyecek. Onun yanında mutlaka bir tane olmak zorunda. Şimdi 10 tane kırmızımızla yapalım. 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 7, 8, 9. 2 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Bakın şu bir altta siyah var. Bunun üstüne kadar griyi getireceğiz. 1, 2, 3. Bakın tam gri gelmiyor. Ha geldi pardon. Gri. Siyah geçtim. Şimdi 6 tane siyahımızı yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Kırmızıya geçtim. Bakın hep böyle kaydırmalı örgümüz devam ediyor. Bakın arka tarafı da böyle. Yani ne rengi yaparsanız yapın, hepsi aynı sayıda yaparsanız otomatikman şimdi kırmızılar bakın şöyle kaydı. Bu taraftan da bu tarafa doğru kayıyor. Evet, şu da bir atkı boyuna yeterlidir. Örneğimiz bu şekilde devam ediyor. Sayıyla yaparsanız hiç şaşırmadan örneğimiz kendiliğinden zaten ortaya çıkıyor. Bakın şu büyükte daha net göstereyim ben size. Bakın grilerimiz ve siyahlarımız hep birer tane kayarak gidiyor. Yani bunu siz 6 tane siyahı her sıra 6 tane yaparsanız bu taraf tersi şöyle kayıyor örnek. 6 tane siyahı yaparsanız mesela hep birer tane kaymış oluyor. Griler de kendiliğinden ortaya çıkıyor. Kırmızılarımız da bakın. Hep kayarak birer yan zincirin içine kayarak örgümüz devam ediyor. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.